Aynı videoda aynı anda iki farklı hesabı 7 günde güçlendireceğiz ama aynı yollarla yapmayacağız. Bir hesabımız anı günü yaşıyor, diğeri ise birikim yapmakta. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Çok değişik bir şekilde hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Aynı videoda aynı anda iki farklı hesabı 7 günde güçlendireceğiz ama aynı yollarla yapmayacağız. İkisini de farklı şekilde güçlendireceğiz ve 7. güne geldiğimizde hangi hesap daha güçlü oldu onun bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. İki farklı hesap açacağız ve tüm yaptıklarımızı bu videonun içerisine sıkıştıracağım arkadaşlar. Birinci hesabımız bu hesabımız. Bir hikaye vardır ya, Ağustos böceği ile karınca hikayesi. Ondan esinlenerek bir kapışma, bir duello gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bir hesabımız anı yaşayacak. Futbol parası biriktirmeyecek. Gördüğü yerlerden, güzel yerlerden açılım gerçekleştirecek. Karşısında ise birikim yapan bir hesabımız olacak. Birikim yapıp karınca gibi biriktirip son günde belki de paket alacağız arkadaşlar. Son günde harcama yapacağız. Bir hesabımız anı günü yaşıyor, diğeri ise birikim yapmakta. Ve yolun sonuna geldiğimizde hangi hesabın kadrosu daha güçlü olmuş olacak, hangi hesabımız daha şanslı onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Bu bizim ilk hesabımız. Birisine Ağustos böceği, diğerine de karınca isimlerini koyabiliriz. Bu ne olsun? Bu anı yaşayan olsun. Ağustos böceği pek birikim yapmayan, ne varsa harcayan hesabımız olsun. Dilimizi Türkçe seçtik. Ülkeyi Japonya seçelim. Çünkü Japonya seçenlere e-futbol parası fazla verilmekte. 100 de olsa 150 de olsa oradan e-futbol parası alırız. Türkiye seçtiğimizde 5 tane oyuncu hediyesi var ama bize e-futbol parası lazım. Yüksek seviyeli oyuncular da gerekiyor. Japonya'yı o yüzden seçelim arkadaşlar. Şurada Japonya. Hesabımızın adını da Ağustos böceği yapalım diyeceğim ama alınmış olabilir. Ağustos. Şimdi Türkçe karakter kullanmamıza izin vermeyecek. Ağustos böceği dedik. Acaba izin verir mi? Alınmadı. Alınmamış. Ağustos böceği, karınca alınmıştır galiba ama Ağustos böceği alınmamış. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Japonya seçip oyuna girdiğimizde neler verilmekte? Bu giriş bonusu her hesaba verilen hoş geldiniz giriş bonusu. Şimdi bu kampanya Perşembe günü başladı. Biz bazılarını alabileceğiz. Bugün günlerden bir de pazar arkadaşlar, göstereyim. Şu an 7 Temmuz pazar günündeyiz. Cumartesi günü bitecek. 7. gün cumartesiye denk geliyor. Şimdi biz buradan birkaç tane 30'u alamayacağız. Evet, 30'u kaçırıyoruz arkadaşlar. Cumartesi başlasaydık 30'u da alabilirdik. Fransa'dan bir tane açma hakkı var. Formalar, avatarlar. Fransa ve Arjantin'den bayağı bir oyuncu hediyesi verilmekte. Her iki hesabımız da alacak. Ücretsiz verilen açma haklarını bir alalım. İlk hangi hesap daha güzel açılımlar gerçekleştirecek? İlk başta ilk gün itibariyle kolektif güç hangisinde yüksek başlayacak? 9 tane ücretsiz açma hakkımız var. Şurada 5 yıldızlı açılım bizler için önemli. Bakalım bu hesap kimi çıkaracak? Ağustos böceği hesabının ilk açılımı. Attı dedik, şanslı. Vay be, çok şanslı. Ben o kadar Mbappe isterdim arkadaşlar. Çıkaramazdım. Lazım olmayan zamanda Mbappe geldi. Çünkü Mbappe hediye ediliyor. Bedavaya veriliyor. Buradan da Calvert-Lewin geldi. 4 yıldızlı bir başka isim sol açık futbolcusu. 4 yıldızlı bir başka isim İspanya Ligi'ne gittik. Sol kanat Pino. 4 yıldızlı bir başka isim defansif orta saha Doucouré. 4 yıldızlı bir başka isim Cucurella. 4 yıldızlı son futbolcumuz da Totti Gomez. Kalecimiz de Montero. 75'lik kaleci. Renkli tarafta şimdilik bir tane ücretsiz açma hakkımız var ama çok fazla ücretsiz açma hakkı aslında veriliyor. Etkinliklerden, hedeflerden kazanacağız. Şimdilik bir tane burayı açalım. İçerisindeki 5 tane futbolcuyu da sonunda alacağız. Arjantin'den de 5 tane isim. Bir de Mbappe geliyormuş üst üste. Hernandez geldi. Hemen üst üste Mbappe olması. Şimdi bu pakette 101'lik Mbappe var. En azından ilk başta etkinliklerde Hernandez işimize yarayacak. İlk baştaki hali kolektif gücü 2023. Şimdi karınca hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bir de orada bakacağız nasıl açılımlar olacak. 2023'ü geçebilecek mi? Karınca hesabına geçmeden önce e-futbol puanı bölümünde Japonlara e-futbol parası verilmekte. Öğeler diyelim. 12 saat 11 dakikası da kalmış. Çok iyi zamanlamada açmışız. Yarın açsak bunları alamayacağız arkadaşlar. 125 e-futbol parası. 100 çok işimize yarıyor. Bir tane açma hakkı eder bizler için. Belki paket alacağız, sınırda kalabiliriz. O anlamda işe yaramakta. Onları almak için öncelikle hesabın bir Konami ID bağlantısını yapmamız lazım. Çünkü Konami ID bağlantısı olmadığı için o paraları alamayız. Öncelikle Konami ID'sini yapalım. eFootball Point sitesine login yaptık. Konami ID bilgileriyle giriş yaptım ve buradan %25'i alalım. Herhangi bir hata verirse şayet bir bakalım. Onun da çözümüne bakarız arkadaşlar. Herhangi bir hata vermeyecek galiba. Çünkü bazen hata da verebiliyor. Aldık. Evet. 100 futbol parası verildi. Şimdi 25 kaldı. O 25'i de buradan alalım. Şurada 25 vardı. Kırmızıya tıkladık. Aslında Türkçe'ye de çevirebiliriz ama artık yerlerini ezberledim ben sürekli yapa yapa. Ondan Japonca yazı olsa da tıklıyoruz kırmızıya.
Alındı dedi. 25'i verdi. Oyuna bir dönelim. Oyuna tekrardan giriş yapıyoruz. E-futbol paralarını kontrol edelim. 125 e-futbol parasını vermiş olması lazım. Evet, verdi. Şimdi ilk gün itibariyle hemen 125 e-futbol paramızı aldık. Harcamaya da başlayalım mı? Başlayalım. Ağustos böceği böyle bir hesap. Parayı gördüm mü açılım yapsın. Mesela burada 103 seviyeli Bellingham yer alıyor. Sağ tarafta Rodri var. Parayı buradan bir alalım. Parayı almadan harcamaya başladık. 135 futbol paramız var. Sadece şimdilik bir tane açma hakkımız. Ağustos böceği şanslıysa şansını burada göstermeli. İçeride çok yüksek seviyeli isimler yer alıyor. Kunde Fransa'dan hediye edilmekte. Yani o gelmese olur. İlk üçlüden. Keşke Bellingham'ı çıkarsak ama ilk üçlüden biri gelmeli. Bellingham ya da Lautaro Martinez. Çok iyi olur. Kolektif gücünü arttırır. Atla dedik. Savisler geldi. Çok da şanslı başlamadı. İyi başlamadı. Şimdi de ikinci hesabımızı oluşturalım. Bu hesapta karınca hesabımız. Biriktireceğiz. En sonunda artık ne varsa harcayacağız. Paramız paket almaya yetebilir. O zaman da paket de alırız. Şimdi Japonya'yı buradan bulup seçelim. Yine aynı şekilde 125 futbol parasını bu hesabımıza da alacağız. Şimdi bu hesabımıza da bir isim verelim. Karınca alınmıştır diye düşünüyorum. Karınca yazdık. Devam et diyelim. Evet. Karınca kararınca. Bu alınmamış olabilir. Kararınca. Bu bence boştu. Zaten A'yı da alamadı. Tamam. Bu oldu arkadaşlar. Bunu aldık. İkinci hesabına giriş yaptık. Yine aynı şeyler bu hesabımıza da verilecek. Hoş geldiniz giriş bonusu. Buradan az bir şey futbol parası. Avatarlar. Aynı açılımları şimdi karınca hesabında yapalım. 8 tane buradan ücretsiz açma hakkımız var. Özellikle de 5 yıldızlı futbolcu önemli. İşte Mbappe çok nadir gelir. Yılda bir defa gelecek bir şey. Ağustos böceğine denk geldi. Bu hesap kimi çıkaracak? Chiesa'yı çıkardı. Normalde bana bu tarz futbolcular gelirdi. Mbappe'yi o kadar istedik. En lazım olmayan zamanda geldi. Zaten Fransa'dan 101'li hediye ediliyordu. Çok kötü zamanlamada çıktı. 4 yıldız ucuma giren isim Milan takımından oldu. Çok Chukwueze 4 yıldızlı için güzel. 4 yıldızlı bir başka isim Führi. 4 yıldızlı bir başka isim Kopp Miners. İyi defansif orta saha. 4 yıldızlı orta sahaya gelen bir başka isim Saul. Fena değildir. 4 yıldızlı için iyi. 4 yıldızlı bir başka... Aslında bizim 4 yıldızlar çok iyi başladı. Ağustos böceği 5 yıldızında iyiydi ama 4 yıldızlılarda karınca hesabı daha üstün. 4 yıldızlı son futbolcumuz da sol bek 77. Kalecimiz de İliç 72'lik kaleci. Fransa'dan açma hakkımız var. Ağustos böceği Hernandez'i çıkarmıştı. Yap bir Mbappe. Yok olmadı. Kolo Muani geldi. 4-1-2-3 dizilişine geçelim ve kadromuzun ilk hali. Karınca hesabında 2025'e kadar çıktı. Daha ilk gün hiç maçta oynanmadığı halde kadrolar bu şekilde ama biz tabi diğer hesaba Savisser'i de çıkardık. Orada bir tane daha renkli kartımız var. Ama 7. günde Savisser en kötü yedeklerde olur. Antrenör yeterse zaten yedekleri bile almayız. Yine bu hesabımızın da Konami ailesini yapıp futbol paralarını alacağım arkadaşlar. Burada 125 futbol paramız var. Sonra bu hafta neler gelirse etkinliklerden, kampanyalardan hepsini toplayıp en son açılım ya da paket alımı gerçekleştireceğiz. Bu karınca hesabımız birikim yapacak hesabımız. 7. gün bakalım kaç e-futbol parasına kadar çıkmış olacağız. Bir haftalık hesaplarımızda 4. gündeyiz arkadaşlar. Ağustos böceği hesabındayız ve neler kazandık bir toplayalım sonra çatır çatır harcayalım. Ağustos böceğinde öyle birikim falan yok arkadaşlar. Ne varsa harcayacağız. 73 tane hediye kutusunda alacağımız var. Şu an 375 e-futbol parasındayız. Fakat görevlerden de alacaklarımız var. Başlangıç görevleri birdekileri... başlangıç maçını ben oynamamışım arkadaşlar. Oynamadığım için diğer taraftaki e-futbol parasını vermeyecek bana. Bunları şimdilik aldım. 375 e-futbol paramız var. Buradan da hedeflerden de alacaklarımız bulunuyor. 29 tane burada alacağımız var. Tümünü al diyelim. Bunları aldık. 7. günde de 100 e-futbol parası verecekler. Şöyle geldim buradan da bir tane alacağım var. Bunu da alayım. Para hedeflerinde de 27 tane alacaklarımız ki bunların tabi azar azar GP çoğu. Şu an 375 e-futbol paramız bulunuyor. Bir de mağazadan alacağımız var bizim. Pazartesi günü yenileniyordu orası 25 veriyorlardı. Biz almadık. Bu 25'i de alalım. Çok güzel. 400'e çıkacak en azından. Futbol puanı sayfasını yönlendirdi bizi. Şuradaki kırmızıya tıklayalım. Burada tıkladığımızda 25 e-futbol parasını verecek. Evet verdi. Evet. Tamamdır. 400 e-futbol parasına tamamladık e-futbol paralarımızı. Maç biletine baktığımızda 91 maça kadar ben geldim. Çok fazla maç kastım. Aşağı tarafın kilidini açarım diye. Ama şu an 500 e-futbol paramız yok. Başlangıç maçını oynamamız lazım.
Orta tarafın kilidini açsak 75'e kadar yeterliydi. Antrenörleri alabiliyorduk. O zaman orta tarafın kilidini açalım arkadaşlar. 50 futbol parası cebimizden çıkacak. Antrenöre çok ihtiyacımız var bizim bu serimizde. Bir sonraki maç bileti yenilenecek. Yarın yenileniyor. O zaman da aşağı tarafın kilidini açarız. Buradan Enkunku'yu aldık. Antrenörlerimiz. 200 futbol paramız. 60 tane hediye kutusunu alacağımız var. E-futbol paralarının hepsini harcayalım arkadaşlar. 3 tane açma hakkımız var e-futbol paramızda. Bir de ücretsizlerimiz var. 11 tane diyor. Bir tane burada 5 yıldızlı ortası. Ama diğer taraf çok önemli. Orada renkli kartlar yer alıyor. Atla dedik. Enzo Fernandez seviyesi kötü değildi. Belki fulleriz diyeceğim de antrenör yetmez ama. En güzel kısım da burası. Yüksek seviyeli oyuncuların yer aldığı paketler ve bu paketlerin süresinin bitmesine de sayılı saatler kaldı. 15 saat kalmış. Buralardan açılım gerçekleştireceğiz. Fransa'dan, Arjantin'den de bedava haklarımızı kullanalım. Buradaki tüm futbolcuları çıkaralım. Burada McAllister ve Messi çok yüksek seviyeli. Antrenörümüz olursa fullleyeceğimiz isimler onlar. Bu pakette yüksek seviyeli sayısı fazlaydı. Mbappe, Kunde, Hernandez, bu 3 tane oyuncu bayağı yüksek seviyeli. Şimdi biz buradaki tüm herkesi çıkaralım. Arjantin-Fransa paketindeki tüm futbolcuları çıkardım. Şimdi paralarımızı da harcayacağız. Player of the Week'ten bir tane ücretsizimizi kullanalım. Daha önce bir tane buradan açtık. Düşük seviyeli geldi. Şimdi ücretsizimize kim gelecek? Şu Bellingham'ı bir çıkarabilsek. Atla dedim, Darwin Núñez geldi. Orta seviyeli bir isim. Çok yüksek seviyeli değil. Düşük de değil kendisi. Şimdi bir de diğer tarafa geçelim. Burada da güzel isimler var. Bayağı da yüksek seviyeli isim yer alıyor. Düşük seviyeliler de var. Ben diyorum ki paramızı buradan mı harcasak? Bir ücretsizden açalım. Minimum 95 seviyeli isim gelmeli. İlk ücretsize gelen isim keşke Rodri olsaydı ama forma tutmadı. Robinson geldi. Seviyesi kaçtı? 93. Yüksek seviyeli bir isim çıkaramadık. O kadar da yüksek seviyeli isim var burada. Buradan biraz devam edelim. 3 tane açma hakkımız var. İçeride minimum 95'lik isimlerden birilerini çıkarmamız lazım. 2 tane buradan devam edelim. Son belki bir tane Player of the Week'ten açarız. Atla dedim. İyi, güzel. Pakete 95 seviye arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bir tane daha deneyelim. Atla dedim. Yapma ya. Tarkovski. O kadar yüksek seviyeliden bula düşük seviyeli ismi çıkardık biz de. Şimdi burada çok güzel isimler var. Rodri, Gabriel, işte bu 95'likler, 94'lükler de fazla. 2 tane 92'lik var. Şimdi Player of the Week'te düşük seviyeli birkaç tane de isim yer alıyor. Korkuyorum onlardan birileri gelir diye. Ben diyorum ki arkadaşlar biz buradan da açabiliriz ama buradakiler antrenörlü değil. Buradan deneyelim. Son hakkımızı da buradan açalım. Belki yüksek seviyeli bir isim çıkarırız. Keşke Rodri'de Gabriel gelse ama 95'liklerden biri de olur. En kötü 94'lük gelsin. Atla dedik. Vay be Rodri geldi. İyi ki de buradan açmışız arkadaşlar. Çok yüksek seviyeli bir isim. 102 seviyeye kadar çıkıyor. Harika oldu bu. Finali çok iyi yaptık. Şu an kadromuza bakalım. Tabi fullemediğimiz çok fazla oyuncu var. 4. gün itibariyle kadromuz bu şekilde. Kenarda renkli kartlarımız. Kadro dışında da Mbappe'nin normal kartı var. Enzo Fernandez aslında fullenebilir ama antrenörümüz büyük ihtimalle yetmez gibi görünüyor. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda 2 tane 5 yıldızlımız var. 4 tane 4 yıldızlımız. Biz 5 yıldızlara yüksek seviyeli isimlerden alalım. 2 tanesini de alalım. Jota ve Bowen 99 seviyeye kadar ulaşmakta. Eğer antrenörümüz olursa biz bu isimleri fullleyeceğiz. Bowen'ı da aldım. 2 tane 5 yıldızlıyı kullandık. 4 yıldızlı 3 yıldızlar şimdilik kalabilir arkadaşlar. Adaylı sözleşme paketleri yarın yenilenecek. Gelenlerden alışverişler yapabiliriz. Bir de karınca hesabımıza giriş yaptık. Bu hesabımızda birikim yapıyoruz. Şimdilik bedavalarla ilerliyoruz. 73 tane alacağımız var. Bir neler kazandık hepsini toplayalım. Tümünü al dedik. 525 futbol paramız var. Görevlerden de alacaklarımız bulunuyor. Burada da başlangıç maçını oynamayı unutmuşum arkadaşlar. Her ikisinde de başlangıç maçları duruyor. İki tarafta da başlangıç maçlarını oynarız. Sonrasında çünkü 200 futbol parası daha alacağız. 52 tane de buradan alacağımız var. Burada ücretsiz açma haklarımız. Bunları aldık. Buradan da azar azal da olsa GP'lerimiz 671 bin GP'ye kadar çıktık. Şimdi ücretsiz açma haklarını kullanalım. 10 tane ücretsiz açma hakkımız. Bir tanesi buradan 5 yıldızlı. 5 yıldızlı orta sahaya giren isim Merino oldu. En güzel tarafa geldiğimizde arkadaşlar ben İngiltere Ligi'ni henüz oynamamışım. Buraya oynayalım, oradan ücretsiz açma hakkını elde edeceğiz ama diğer ücretsizlerimizi kullanalım. İngiltere'den kime tek atacağız? Şimdi futbol parası harcamıyoruz. Buradan gelecek isim çok önemli. Bellingham gel.
Kunde geldi. Fransa'dan da zaten Kunde veriliyor. En azından ona antrenör harcamayacağız ama çok kötü oldu. Keşke farklı bir isim çıkarsaydık. İsim güzel ama Fransa'dan da hediye ediliyor. O anlamda kötü oldu. Bununla alakalı etkinliği de ben oynayacağım arkadaşlar. Buradan da bir tane ücretsiz açacağız. Buradaki oyuncuları da biz alalım. Arjantin'de bir tane isim kalıyor. Onu da daha sonra çıkarız. Buradakileri de kadromuza katalım. Maç biletinde bu hesabımızda kaçıncı maça kadar geldik? 53'e kadar geldik arkadaşlar. Orta tarafın kilidini açalım biz. 50 futbol parası cebimizden çıkacak. 200'ü bize geri verecek. Aşağı tarafın kilidini şimdilik açmayalım çünkü orası çok fazla para istiyor. Orta taraftan kazandıklarımızı tekrardan geri alalım. Adaylı sözleşmelerimizi de futbolcular alacağız. Enkunku da işimize çok yarar. O da yüksek seviyeli. Az önce Ağustos böceği hesabındaki gibi 2 tane 99'lu karınca hesabımıza da alalım. Karınca hesabının da 4. gün itibariyle kadrosuna bakacak olursak şimdi güzelleşti ama. Bundan önce kötüydü. Şu an rengarenk bir kadro. Karede ve stoperde sıkıntımız var. Kenardaki isimlere de baktığımızda kadro dışında şu Kunde'ye de üzüldüm. Keşke daha yüksek seviyeli Lautaro Martinez, Bellingham gibi bir isim gelseydi. Kunde'ye antrenör harcamayacağız. Tek iyi yanı o oldu. En önemli güne geldik arkadaşlar. Bir haftada hesap fullemede 7. gündeyiz. Artık kadrolarımızı tamamlayacağız. Şu an Ağustos böceği hesabındayız. Hatta tarihi de göstereyim ben. 10.24 saatimiz 10.30'a geliyor. Cumartesi günündeyiz. 13 Temmuz Cumartesi günü. Şimdi ne yapalım? Neler kazandıysak öncelikle bir toplayalım. Tabii biz Ağustos böceğinde biraz harcamalar yapmıştık. Penaltıdan Neymar'ı aldık. Karınca hesabında arkadaşlar ilk gün penaltıyı atmamışım ben. Unutmuşum. Bir günde kaçırdım. Neymar'ı orada alamadık. Öyle bir talihsizlik oldu. Ben White'ı burada aldık. Şu an 420 futbol paramız var. Görevlerden de alacaklarımız bulunuyor. Başlangıç görevlerini alalım. Maç biletinin kilidini açmamız gerekecek. Biraz futbol parasını oraya harcayacağız. Şimdi burada başlangıç görevleri 2 diyor. Buradan da futbol paralarını alacağız. GP'ler, DP'ler. Şuradaki 100 futbol parası da bizler için çok önemli. Şu an 620 futbol paramız var. GP'miz 1 milyon 710 bin oldu. Bunu da az sonra alırız. Menajeri değiştirdiğimiz zaman 2 milyon GP'yi geçer miyiz? Burada da 69 tane alacağımız var. 12 tane burada. Tümünü al diyelim. 1 milyon 870 bin GP. Biz şimdi marketten istediğimiz oyuncuyu alırız, almasına da fullleyecek antrenör olmuyor. Umarız antrenör sıkıntısı yaşamayız. Tümünü al diyelim. 1 milyon 940 bin GP. 820 futbol paramız var. Şuradan da belki aldıklarımızla 2 milyon GP'yi geçtik. 2 milyon 45 bin GP. GP konusunda sıkıntımız yok. Futbol paralarını harcamadan önce maç biletinin kilidini açalım. Maç biletine geldik. Aşağı tarafın kilidini açmamıştık. Şimdi açacağız. Buraya 99'luk Morata eklendi. Ve bu maç biletinde futbol paraları daha fazla veriliyor arkadaşlar. Mesela orta taraftan da artık futbol parası veriliyor. Üst taraftan da futbol parası veriliyor. Normalde verilmezdi. Yoktu üst tarafta. Şimdi 30 futbol parası var. Orta taraftan da 200 geri veriliyordu. 220 ya da 30 futbol parası geri iade ediliyor. Biraz daha fazla futbol parası geri verecekler. 500 harcadık. Şimdi bize ne veriyor? 3 yıldızlı adaylı sözleşmeden 2 tane. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeden 4 tane. 5'ten 2 tane. Morata, antrenörler, 340 futbol parası. Aslında cebimden çıkan sadece 160 futbol parası. 160'ın karşılığında Morata'yı aldık. 2 tane de 5 yıldızlı adaylı sözleşme. Hadi 4-3'ü geçtim arkadaşlar. Bu 5 ve Morata gerçekten çok önemli. Her biri 100 futbol parası değerinde. Ve antrenörler. Yeni açılan hesaplar için çok karlı bir alışveriş. Buradaki her şeyi topladık. Tekrardan 70 tane olan şu hediye kutusundakileri alalım. Şimdi 660 futbol parası var. 40 daha olsa 700 olacak. 7 tane açılım gerçekleştirecektik. Şimdi biz bu 660'ı harcayalım paketlerden. 3 tane burada açma hakkımız var. Hepsi de 5 yıldızlı. Hücuma bir isim gelecek. Mbappe gelmesin. Erling Haaland güzel olur. Darwin Núñez geldi. Siler antrenör yaparız artık. Courtois, Neuer, Ederson, Alisson. Ederson geldi. Seviyesine bakarız. Yani fullleyebiliriz belki Ederson'u. 5 yıldızlı savunmaya giren isim
Hakimi oldu. Aslında güzel bir isim geldi. Sağ bekte, sol bekte kullanabiliriz. Ama bizim bek ihtiyacımız yok ama isim olarak güzel bir futbolcu. Sol tarafta 4 tane açma hakkı var ki burası çok önemli. Renkli kartlar var. Buradan 2 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor Epic'lerden. Player of the Week'ten, bu paketten. Şu ücretsizleri bir önden halledelim. Keşke Epic ya da renkli kart gelse. Epic'lerin 3'ü de 103 seviyeli. 4 yıldızlı isim geldi. En azından 3 yıldızlı gelmedi. Sildiğimizde az daha fazla DP verecek. Ne yazık ki olmadı. Keşke sürpriz olsaydı da Epic çıkarabilseydik. 3 yıldızlı verdi. Şimdi karınca hesabına geçeceğiz. Bakalım o çıkarabilecek mi Epic futbolcu? Ağustos böceği çıkaramadı. Şimdi bunlar önemli. Biz buradan hepsini açalım. Sonra ligden açarız olmadı. Player of the Week paketinde hiç 4 yıldızlı isim yok ama aşağıda 92'likler var. Düşük seviyeliler var. Bir ücretsiz hakkımızı açalım. Antrenör derdi yok bu futbolcuların. Atla dedik. 92'lik isim geldi. Olacak iş değil. Düşük seviyeli futbolcu çıkardık. Şimdi 3 tane futbol parasıyla açılım gerçekleştirebiliriz. Aslında şu ekrandaki 3 tane oyuncu da güzel. Devam edelim biz. 3 buradan, 3 tane de ligden deneyelim. Chouameni geldi. Çok güzel. Gayet güzel bir isim çıkardık. Defansif orta sahada. Gerekirse stoperde bile kullanabiliriz. 2 tane hakkımız var. Martinez'i çıkarsak güzel olur. Çok güzel geliyor. Güçlendiricili oyuncu olmadı. Nuno Mendes gayet güzel bir isim. Sol bek, stoperde kullanabileceğimiz bir futbolcu. Ve son hakkımız kaldı. Bir kaleci çıkarmamız lazım ama. Yüksek seviyeli. Atla dedik. Arda Güler geldi. İyi, hoş futbolcu ama seviyesi düşük. Güçlendirici de yok ne yazık ki. Şimdi 3 tane daha açma hakkımız var. Bu futbolcuların antrenör derdi olmadığı için buradan açalım arkadaşlar. Yüksek seviyeli isimler de var. Düşükler de var. Şu 92'likler gelmemesi lazım. Rüdiger, İlkay Gündoğan, Savio, bunlar çok güzel. Olmadı 94'lükler gelsin. Kaleci geldi. İyi oldu. Renkli kart, yüksek seviyeli bir kalecimiz. Kaldı 2 tane açma hakkımız. Rüdiger, İlkay Gündoğan, Savio. Şu ekrandaki üçlüden ikisini çıkarmamız gerekiyor. Atla dedik. Yeter ya, yeter. Bir kaleci yeter de ikinci kaleci düşük seviyeli oldu. Pakette 2 tane kaleci varmış. Ben bunu hiç görmemiştim. Diğeri dikkatimi çekiyordu. Çok kötü oldu. Atla dedik. Vay be, güzel futbolcu çıkardık. Lino gayet iş yapar arkadaşlar. Birçok yerde oynuyor Lino. Joker futbolcu. Fitz var, Kevin De Bruyne var, Donnarumma var. Ama düşük seviyeli isimler de fazla. Perisic falan da çıkarabiliriz. Antrenör de yok bu isimlerde. Riske girsek mi acaba? Ama burada da biraz düşük seviyeli isimler de var. Şu Perisic çıkar diye de korkuyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta da 20 tane isim var. Sadece 3 taneyi çıkardık. Kevin De Bruyne'yi marketten de alabiliriz. Wils'i marketten alırsak yine 98 seviyeye kadar da çıkıyordu. Kaleci Donnarumma var yüksek seviyeli. Şimdi buraya baktığımız zaman da aşağılardan da isim çıkarabiliriz. Yukarılardan da. Yukarıdan gelirse çok güzel olur. Ben yukarılardan gelir diye hissediyorum. Son hakkımızı burada değerlendirelim. 94 ve üzeri gelebilir. Atla dedik. Vay be, 92 geldi. Çok kötü oldu bu. Ağustos böceğinin bugünkü açılımları hayal kırıklığıydı. Şimdi kendi alacaklarımızla kadro gücünü yükselteceğiz. Çok fazla adaylı sözleşmemiz var mı? 3 tane 5 yıldızımız var. Kimmih'i alalım. Çaka'yı da alalım. 2 tanesini şimdilik alalım. Gerisi kalsın. Eğer antrenör ihtiyacımız olursa futbolcular alıp silebiliriz arkadaşlar. Burada Çaka da vardı. O da yüksek seviyeli. Diğerleri çok yüksek seviyeli değil. Lukaku, Pepe gibi isimler yer alıyor. Menajerimizi de şimdilik aradan çıkaralım. Sonra oyuncular için paralarımızı harcayabiliriz. Bellingham'ı alabiliriz. Erling Haaland'ı, Kevin De Bruyne'yi, çok yüksek seviyeli isimleri alabiliriz. Genel derece diyelim, kadro dışındaki isimler. Bir otomatik seç, istatistiğe göre desek. Tabi bu Japonları filan çıkaracağız biz. Fullleyeceğimiz isimler var. Bir bakalım. Antrenörümüz ne kadar? Bu kadar. 55 tane 10 binliğimiz var. 78 tane 4 binlik. Bu isimleri seçtik. Evet, 5 yıldızlı Enzo Fernandez, Hakimi, Ederson kalsın. Sakay'da Arsenal'dan ücretsiz açma hakkı vermişlerdi. Oradan çıkardım arkadaşlar. Bir tane 10.000 DP'liğimiz var. Darwin Núñez'ti galiba. Şimdi oyuncuları fulllemeye başlayalım. Lionel Messi, Havertz, çok fazla futbolcumuz var. Umarız antrenörümüz yeter. Önemli birçok futbolcuyu fullledim arkadaşlar. Şimdi kenarda bizim düşük seviyeli diyeceğimiz 5 yıldızlarımız var.
93'lük sol bek Robinson var. Burada bir stoperimiz var. O da 93'lük Tarkovski. Kadromuzda keşke 97 olsalar. Ama marketten oyuncu alabiliriz. Kenara baktığımız zaman 5 yıldızlarımız var. Mbappe'nin bu kartını silebiliriz. Kola Muani'yi gerekirse fullleyebiliriz arkadaşlar. O da 97 idi yanlış hatırlamıyorsam. Enzo Fernandez var. Ederson var. Hakimi var. Onları da fulllemedik. 1.532.000 GP. Bellingham çok fazla GP istiyor. Data göre sıralayalım. 590.000'i Bellingham'a versek. Şimdi yetiyor aslında. Evet doğru yetmekte. Biz 3 tane futbolcu da alalım. Bellingham'ı aldık. Kevin De Bruyne'yi de 450.000'e aldık. Erling Haaland'ı da kadromuza katalım. En son ne zaman bu üçlüyü aldığımızı hatırlayamıyorum. Çünkü genelde GP yetmiyordu fakat bu hafta çok fazla GP kazandık. Bir haftada 2 milyon GP'yi rahatlıkla geçtik. 72.000 hala GP'miz var. Mağazadan Luka Modric'i de alalım arkadaşlar. 5.000 futbol puanı. Ben bunu unutmuştum. Ben her şeyi Japonya seçtim arkadaşlar. O yüzden hep Japonca gözüküyor. Adaylı sözleşmelere de oyuncular aldım arkadaşlar. Bir de Mbappe'nin bir tane daha normal kartı vardı. Birçok futbolcuyu şimdi silelim. Şu futbolculara dokunmayalım. Player of the Week'ten gelen düşük seviyeli de olsa isimlerimiz vardı. Japonlardan başlayalım. Kevin De Bruyne, Haaland, Mbappe. İlk defa Mbappe'yi siliyoruz. O kadar isterim gelmesine şimdi de siliyoruz. Çok ilginç bir durum oldu. Arjantinlilere dokunmayalım. Blint'i de silelim 4 yıldızlı. Bunlar şey vermiyor ama uzmanlık aktarımı yaparız. Az bir şey antrenörü olanları. Bellingham'ı fullleyeceğiz arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi. Otomatik dağıt. Geçen ben otomatik dağıtmıştım. 99 olmuştu. Özel dağıtım hatırlamıyordum. EFUB'a baktım. 12'den buraya 11'e düşürüp hızlanmaya verdiğimizde 100 seviye çıkması lazım. Normal bir 88'lik L Roman'la bile. Şimdi Bellingham'ı kadroya alalım. Şu ismi çıkaralım. Sonra bir tane daha orada birazcık düşük seviyeli ismimiz var. Şunu da çıkardık. Tamamdır galiba. Biz en yüksekleri kadroya aldık. Antrenörlerimiz bu kadar. Bakıyorum fullemediğimiz isim var mı? Gözümüzden kaçan seviyesi düşük. Yok. Tamamdır arkadaşlar. Kadromuz hazır. Ağustos böceği gününü yaşadı. Biriktirmedi. Olduğunu hep harcadı ve bir haftada böyle bir kadrosu oldu. Paket açılımlarında ilk başta güzeldi ama sonunu iyi gerçekleştiremedi, yapamadı. Aldıklarımız da yine de bayağı bir güçlü kadro oldu. Şimdi kadromuz kaç kolektif güce ulaşmıştır arkadaşlar? Menajerimizi değiştireceğiz. Şu an menajerimiz 50'lik menajer. 88'liğe geçeceğiz. 2768 kolektif gücümüz var. Bir 300 garanti koyuyor zaten. 3068'e garanti çıkacak. Üstüne ne kadar atlar? Geçen biz bir günde hesap güçlendirme yaptığımızda 3075'e çıkmıştık. Ama orada 103 Del Piero vardı. Burada da 102 Rodri var. Şöyle bakıyorum. Kadroya ilk 11'e de bakıyorum. Kenara da bakıyorum. Bence 3080. Ya da böyle 1-2 arttırsam mı? Ben o zaman 3081 demiştim. Tutturamamıştım. 3083. Arttırdım arkadaşlar. Çünkü yani bir önceki maç biletinden de oyuncular aldık. Buradan da aldık. 100 seviye çıkacak ismimiz var. Bellingham bu şekilde 100 olması lazım. Luka Modric 100. Ben 3083 dedim. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi maksimum gücümüze bakalım. Ağustos böceği kaç kolektif güce çıkmış olacak? Menajeri değiştir. Luis Roman. Onayla. Vay be 3087. Gününü yaşadı. Anı yaşadı. Biriktirmedi. Çatır çatır harcadı. Yine de 3087'ye ulaştı. Kenara bakalım. Tabi aldıklarımızın çok büyük katkısı var bunda. Saka'da bedava Arsenal'dan çıktı. Onu da 98'e çıkarmıştık. Onun da özel bir dağıtımı vardı arkadaşlar. Normalde otomatik dağıtınca 97 ama bu şekilde yapınca 12 tane top sürmeye basıyordu. Onu 10'a düşürmüştüm. Hızına 10 bastım. Bu şekilde şu anki normal kartı 98. Luka Modric'i şöyle atalım. En yüksekleri kadromuza alalım. Kenarda ilk 11'den daha yüksek Bellingham da var ama ona yer kalmadı artık. Dizilişi de değiştirmeyelim. Kadro dışına baktığımız zaman da mesela bu futbolcular kaç seviye çıkıyor? Bir görelim. 96, 97 yapan var mı? 97'ye çıkıyormuş bu stoperimiz. Kalecimiz 96'ya kadar çıkıyor. Biz en yüksek seviyeli ismimizi tekrardan alalım. Ağustos böceği bu şekilde tamamladı arkadaşlar.
Birçok böyle Player of the Week lig paketi gibi yerlerden açılım yaptık. Antrenör derdi olmayan yerlerden ama yine de antrenör yetmedi. Karınca hesabında da antrenör sıkıntısı olacak. Ne yazık ki öyle bir durum var. 3087. Bakalım Karınca Ağustos böceğini geçebilecek mi? Karınca hesabına giriş yaptık arkadaşlar ama Karınca hesabında ne yazık ki Neymar'ı alamadık. 101 seviyeli Neymar'ımız eksik olacak. İlk gün penaltı atmayı unutmuşum ben. İkinci gün penaltıya bir girdim, bir baktım penaltı atmamışım. Çok üzüldüm. Sonra bir günde penaltıyı kaçırdık. Yani Karınca hesabı o konuda şanssızdı. Bunlara rağmen şeyi geçebilirim Ağustos böceğini. Antrenör derdi olmasa çok güzel kadrolar, daha da güçlü kadrolar oluşturulabiliyor ama antrenör ne yazık ki oyuncular çok fazla istiyor ve yetmiyor. Şimdi Karınca hesabımız harcamadı, biriktirdi. Bakalım ne kadar oldu. Paket alırız garanti ama alsak adamları fullleyemeyeceğiz. Öyle de bir sıkıntı var. Şimdi alırız ama fullenmemiş olur. Karınca hesabı bu sefer antrenör biriktirmek için yine devam eder. Tümünü al dedik. 7. gün giriş yapılsa oradan 50 futbol parası alabiliriz. Geldik buraya. Burada da 100 futbol parası vardı. 1195 futbol parası. Futbol paraları bu kadar. Tümünü al diyelim. 2 milyon 179 bin GP 1195 futbol parası. Aşağı tarafın kilidini açmamıştık. Ben burada da 100 maça kadar oynadım. Tamamladım. Morata'yı da aldık. Futbol paraları. Şimdi geriye kalan futbol paramıza bakalım. Ne yapabiliriz? 1035 futbol parası. Antrenörümüz ne yazık ki az. Şöyle bir tıklayalım. Seviye antrenmanı. Bu kadar. Şimdi ben paket alır mıyım? Alırım. Biriktirdik. Paket alacak kadar paramız var. Güçlendiricili menajerimiz de olur. Ama aldığımız isimleri fullleyemeyiz. Öyle de bir durum var. Alırız ama fullleyemeyiz. Şimdi iki arada bir derede kaldım. Paketlere bir gelelim. Alalım, fulllemeden dursun, zamanla da fulleriz. Yani öyle bir durum da olabilir. Paketler dedik. Bu 1500'lükleri alamıyoruz. İngiltere'ye alabiliriz. Menajeri işte bir 87. Yorumlarda bir arkadaşımız şey demişti. Portekiz'i al. Yani menajeri de 88 diye. Bu pakette de yüksek seviyeli oyuncular yer alıyor. Ronaldo, Ruben Dias, Rafael, Felix. Kalecisi var. Nuno Mendes burada var. Player of the Week'ten gelirse kötü olur. Pepe adaylı sözleşmede de var. Şimdi ben bu paketi alsam oyuncuları fullleyemeyeceğim. Güzel durur paketli oyuncu. Menajeri uzun top menajeri. Çok sevmiyorum uzun topu ama 88'lik menajer o anlamda işimize yarar. GP ile de mesela Le Roman'a verdiğimiz GP ile de oyuncu alabiliriz marketten. Bayağı da güzel oyuncu alırız. Ya Karınca hesabında Ağustos böceğini geçebilmek için Player of the Week gibi yerlerden açılım gerçekleştireceğiz. Ya da paket alacağız, fullleyemeyeceğiz. Kolektif gücü belki şimdilik düşük olsa da antrenörü olduktan sonra Ağustos böceğini geçecek. Öyle bir durum var. Bir şu açılımların hepsini bir gerçekleştirelim. Bedavalar bir bitsin, sonra bir karar verelim. İlkinde Frimpong geldi. Maksimum seviyesine bakmak lazım. Geçtiğimiz sezon mükemmel oynadı Frimpong Leverkusen takımıyla. Seviyesi daha da artar böyle devam ederse. Lautaro Martinez geldi. Güzel bir santrafor futbolcusu çıkardık. 5 yıldızlı kalecimiz de Oblak. Güzel. Yani isimler fena değil. Şimdi bu kısma geldik. Video epik geliyormuş. Hadi be Karınca hesap. O kadar sabrettin. Hiç futbol parası harcamadın. Şuradan bir epik çıkarabilir mi? Yok olmadı. Normal. Bari 4 yıldızlı 5 yıldızlı verse de sildiğimizde daha fazla antrenör kazanırız. Karınca hesabı yapma ya. Bir an veriyor zannettim ben. İçerisini beyaz gördük. 3 yıldızlı verdi. Keşke biraz daha yüksek seviyeli gelseydi. Player of the Week'ten de bir tane açılımımızı gerçekleştirelim. Atla dedik. Ya aynı şey oldu. Az önce de biz Ağustos böceğinde ilk Embolo'yu çıkarmıştık. Bu hesabımızda da Embolo'yu çıkardık. İspanya Ligi'nden de bir tane açılım gerçekleştirelim. Biz İspanya Ligi'nden paramızla paketin yarısını çıkarabiliyoruz. Yok ya bu hesap çok şanssız arkadaşlar. Paket açılımları hiç güzel geçmedi. Keşke şu en yüksekleri çıkarabilseydik. Şu paketteki 10 tane ismi çıkarabiliriz ama antrenör yok. Yani 10 tane isim. Çok da güzel yıldız isimler var ama fullleyemeyiz. Arjantin'den ücretsiz de Lionel Messi kalmış en sona. Lionel Messi'yi de çıkardık. Adaylı sözleşmemize de şuradan hemen bir Kimmich'i alalım. Çaka'yı alalım. 25 futbol parasını almamıştık arkadaşlar. Mağazadan onu bir alalım. Japonlara verilen hediye. Bir de 100 seviyeli Luka Modric. Tam 5000 futbol puanımız var. Luka Modric'i alabiliyoruz.
Kırmızı, kırmızı. Oyuna geri dönüş yaptık. Şimdi Luka Modric futbol paralarını vermesi lazım. 25 futbol parası şimdilik bir işimize yaramayacak. Hediye kutusundan onları bir alalım. Tümünü al dedik. Tamamdır. Şimdi en yüksek seviyeli bazı futbolcuları fullleyelim. Geriye kalan antrenörlere bakalım. Ona göre karar verebiliriz arkadaşlar. Luka Modric'i, Lionel Messi'yi en yüksekleri sadece fullleyelim. Eğer antrenörümüz biraz fazla kalırsa belki paket alabiliriz. Messi ve Modric'i fullledik. Üçü de 100 seviyeye ulaşan isimler. Geriye kalan antrenörlerimize bir bakalım. Mesela Nkunku, o da 99 seviyeli bir isim. 10 tane de kendisinde var. Nkunku'yu da fullleyelim. Şimdi geriye bu kadar antrenör kalıyor. Çok fazla antrenör değil. Paket alırsak çok fazla oyuncu gelecek. Ama ben paket alayım istiyorum arkadaşlar. O kadar biriktirmişiz. Alalım paket. Fullleyebildiğimizi fullleriz. Fulllemediğimiz kalır. 1-2 hafta sonra fulllediğimizde Ağustos böceğini karınca büyük ihtimalle geçer ama şu an geçmesi çok zor gibi, antrenöre takılmış oluyoruz. Fakat o kadar biriktirdi karınca hesabı. En azından bunun karşılığında paket alsın. Paketlerde yüksek seviyeli isimler var. Paket diyelim. Şimdi aslında biraz daha biriktiririz ama süremiz bittiği için 1060 futbol paramızı harcayalım. İngiltere paketinde Bellingham 102 seviye, Foden 101, Rice var 100 seviye, Stones var, Alexander-Arnold var, yüksek seviyeli isimler. Ama Bellingham'ın marketteki kartı da 100 seviyeli. Arada 2 seviye fark var. Menajeri 88 değil. Marketten L Roman'a 500 bin GP vereceğime bu menajeri alırım. 88'lik menajer. O 500 bine de marketten güzel futbolcu alırız. Portekiz milli takımını alalım. Ronaldo, Rafael, Ruben Dias, Felix, güzel isimler var. Kaleci derdimiz de yok. Renkli kaleci. Gerçekten çok güzel oyuncular var mı? Var. Sıkıntı antrenör. Olduğu kadar arkadaşlar. Buradan da az biraz GP kazandık. Şimdi menajer almayacağız artık arkadaşlar. Menajer sorunumuz yok. 88'lik menajerimiz var. En pahalı futbolcuları alabiliriz. Bir tane açma hakkımız bulunuyor. Şimdi ben Player of the Week'ten açarsam şeye denk gelirim diye korkuyorum. Nuno Mendes pakette de var. Onu çıkarma ihtimalimiz var. Şimdi diğer tarafa geçelim. Pakette olan bir isim burada var mı? En azından elimizdeki oyuncu gelmesin. Şöyle baktık. Portekiz paketinde olan hiçbir isim burada yok. Güzel bir açılımda olursa kolektif gücümüzü biraz arttırır. Atla dedik. 92'lik isim geldi. Bugünkü açılımlar çok güzel değil ama. Yani karınca biraz daha iyi açılım gerçekleştirebilseydi keşke. Aldıklarımızı da güçlendireceğiz. İstediğimizi alabiliyoruz ama fullleyecek antrenör yok. 590 bin GP'ye Bellingham'ı alalım. 100 seviyeli isim. İlk fullleyeceğimiz isimlerden birisi olur. Portekiz'de böyle yüksek seviyeleri fullleriz. Kevin De Bruyne. 450 bin GP verdik. Erling Haaland'ı da alalım. Geriye hala çok fazla GP'miz var. 97-98 seviyeli isimler alabiliriz. Şimdi burada duralım. Şundan dolayı alsak bile oyuncuları fullleyemiyoruz. Ama yetmiyor. Ne yazık ki çok fazla futbolcu var. Şimdi kalecimiz önemli. Erling Haaland, Kunde, Vitinha, Jota çok önemli. Nuno Mendes, Chaka, o kadar isim var ki fullenmesi gereken. Fullleyemeyeceğiz. Şu 5 yıldızlara da kıymak istemiyorum. Lautaro Oblak'a. Chiesa'ya kıyalım. Merino'ya da kıyalım. Frimpong'da, Blind, Havertz. Şimdi bazılarına kıydık artık. Şunlar bir şey vermiyor ama ilerleme puanlarını en azından takımsız olanlarınkileri kullanabiliriz. Serbest bırak diyelim. İyi. Bir tane futbolcu en azından rahatlıkla fulleriz. Serbest bırak. Oyuncularımızı fulllemek için antrenör yetmedi. Ben ekstra bir oyun planına Portekiz paketinden aldıklarımızı yerleştirdim. Şöyle bir bakalım istedim. Sadece Portekiz paketindeki oyunculara. Ronaldo'yu, Rafael'i, Felix'i fullledik. Ruben Dias'ı ve kaleciyi. Diğerlerini fullleyemedik. Burada Vitinha bizler için önemli. Sol bek Nuno Mendes yüksek seviyeli. Ramos santraforu fullleyebiliriz antrenör olsaydı. Ama olmadı arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda fullleyebiliriz. Şimdi biz oyun planı listesini değiştirelim. Diğer tarafa gelelim. Çok az antrenör kaldı. Kenarda Oblak var. Onu kesinlikle çıkarmamız lazım. Şuradan bir tane işte 92'lik de olsa bir ismi yerleştirebiliriz. Düşük seviyeli isimlerimiz var. Şurada da 86'lık mesela Embolo çok dikkat çekiyor. Stoperimiz de düşük seviyeli. Kunde var burada. En azından onu çekelim. Daha yüksek dursun.
Şimdi antrenörümüze baktığımız zaman 30 tane kalmıştı. Bir oyuncu fullleyemiyoruz. Oyuncu da silmek istemedim arkadaşlar. GP'ye de oyuncular alıp silebiliriz ama dedim ki gerek yok. Fullleyemeyecek. Çakayı bakalım nereye kadar çıkaracak. Şöyle baktığımızda 33'te 24. Bayağı da istiyor ne yazık ki. Karınca hesabımız birikim yapan sabırlı bir hesap olduğu için de oyuncu da silmeyelim. Acele davranmadan zamanla aslında kadrosunu daha da güçlü bir hale getirebilir. Birinci haftanın sonunda ikisinin de kadrosu nasıl oldu? 3087 idi Ağustos böceği. Karınca tabii 3087 olamayacak. Şimdilik ama. Mesela bir hafta sonra belki onu geçebilir. Kenara da bakıyoruz. Ya 3000 hayatta zaten 300 koysak arkadaşlar 3062. Hadi bir 8 tane daha koyalım. 3070. 2 de ben koyayım 3072. Yok yani 3075 olmaz herhalde. Antrenör yetmediği için. Tamam. A88'lik menajerimiz acaba bazı futbolculara etkide bulunuyor mu? Güçlendiricisi var ama o her futbolcuyu da etkilemiyor ne yazık ki. Takım oyu tarzını uzun top yapalım. 2762 kolektif gücümüz var. 88'lik güçlendiricili Portekiz milli takımı menajerine geçeceğiz arkadaşlar. Sizce kolektif gücümüz kaç olmuştur? Bir de bu arada Hernandez'i 99 yapamadım ben. Yanlışlıkla hızlı yaparken 98 şekliyle kaldı. Güçlendirici menajer umarız 99 yapar. Yoksa onda ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Neymar'ımız da yok. Şanssız bir hesap. Ben 3073 diyorum arkadaşlar. Yani 3072 diyecektim. Bir tane ben koydum 3073. Menajeri değiştir. Martinez neye artı 1 veriyor? Fiziksel temasa. Hızlanma gibi şeylere verse de daha hoş olurdu. Ben 3073 dedim. Siz de tahminde bulunduysanız. Onaylaya tıkladık. Vay be. Tüm bunlara rağmen 3079. Kenarda bu isimler var. Şu 96'lık 90 ne kadar 96'lık var? 3 tane 96'lık, bir tane 97'lik. Şuradan birkaç ismi fullleyebilseydik Ağustos böceğini geçer miydik? Şimdi burada mesela 99 seviyeli Jota var arkadaşlar. Önemli. Neymar'ı alamadık. Mesela yarın alabiliyoruz. Çaka var. Nuno Mendes var. Vitinha var. Bu 4 tane ismi fullleyebiliriz. Kunde zaten kadromuzda da var. Kadromuzdaki 100 seviye oldu bu arada. Hernandez 98'de kaldı. Ona yazık oldu. Şöyle bir en yüksekleri kadroya alalım. Felix 99, Ronaldo 99 muydu? Otomatik de attım ben ama ona dikkat etmemiştim. Ruben Dias 100. Şu 96'lıkları bir çıkarabilsek. Şu yukarıdakiler düşük seviyeli. Onlar biraz aşağıya çekti. Ama antrenör sıkıntısına rağmen Karınca hesabı gayet güzel bir kadro oluşturdu. Oyuncu olarak çok güzel oyunculara sahip. Paket aldığı için. Daha fazla aslında oyuncu, renkli kart oyuncuya sahip. Çünkü 900 futbol parasına güçlendiricili menajer, yanında 11 tane de oyuncu veriliyor. Ondan avantajı var. Kolektif güç anlamında Ağustos böceği çok daha güçlü bir kadroya sahip. Kadro anlamında isim bakıldığında şimdi Karınca'nın da öyle bir avantajı var. Ve kenarda hala 700 küsür bin GP'si bulunuyor. Hem istediğimiz menajeri alabiliriz hızlı kontratak uzun topla. Marketten de yüksek seviyeli isimler alabiliriz. Her iki hesabında kendince avantajlı noktaları var. Hızlı bir şekilde kolektif gücü Ağustos böceğinde kastık. Burada paket alarak yolumuza devam ettik. Paket almayıp açılımlar da yapabilirdik ama ben paket almayı tercih ettim. Daha karlı da bir alışveriş oldu bir bakıma. Menajere para vermedik, daha fazla oyuncu aldık. Antrenör olmadığı için fullleyemedik. Karınca hesabının da farklı konularda avantajları var. Yani her iki hesapta bence kazandı. Ağustos böceği de biraz daha güzel açılımlar yapsaydı 3090'ı geçebilirdi. Karınca'da da antrenör olsaydı daha da güçlü kolektif gücü olabilirdi. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bu iki hesabımızla alakalı fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere de inşallah en çok istediğiniz tekte en azı futbol parasına gelir. Hoşçakalın.